Neredeyiz bugün? Bugün High Holborn, City of York. Yani City of York mi? City of York gibi ya. Kanka artık nasıl okunuyor'a girmeyelim şimdi. Yeni Cheshire Cheese okuyamayışını şu videodan izleyebilirsiniz. ya da şurada da olabilir. Olabilir. Başladı parmaklar. Bugün City of York'tayız. Burası Londra'nın en eski publarından biri. Cheshire'dan daha da mı eski peki? Cheshire'dan ne kadar eski belli değil çünkü şu anda bilinen en eski tarih 1430 ama daha geriye de gittiği biliniyor. O yüzden tam olarak kıyaslama yapmak mümkün değil. Yavul'da Cheshire'da 1460 civarıydı. En azından 1500'lerde 1500 ama burası kesin daha eski yani. Burada Evet. en azından buranın binası daha yeni oraya göre ama bulunduğu konumda daha eskiden beridir pub var. Yani 1400'lerden beri burada bir pub var. burada olmasının başka bir sebebi de ne? Burasının legal ve bir bölge olması, yani çalışma bölgesinin olması ve insanların işten çıktığında bugün olduğu bizim yaptığımız gibi hala aradan geçen 600 yıldan sonra insanların buluşma toplanma noktası. Bu arada burası hep bir yer. Şu an pub ve başta zaten public house olarak açıldı. O da zaten o zamanın pub'ı artı oteli gibi diyebiliriz. Sen başka bir videoda anlatmıştın onu. Aynen. Ama 17. yüzyılda bir ara burası coffee house olarak işletilmiş. O da mesela enteresan, hani o dönemde kahve birazcık daha değerli olan bir şey ve burasının daha lükse hitap eden bir yer olduğunu gösteriyor o zamanlar. Ama bira ve pub kültürü hani her zaman için bu topraklarda doğmuş bir yer olduğu için bir noktada buna dönmüş olması bana ilginç geldi. Tabii ne kadar doğru oralarını bilmiyorum. Hollandalılar falan açmış olabilir mesela Coffee House olarak. Öyle bir coffee house değil Olamaz. sanmıyorum. Bunun dışında burası yenilenmiş biliyorsunuz yaklaşık 100 yıl önce 1923-24 civarında tekrar Ernst Barrow adında bir arkitekt tarafından yapılmış ve yaparken de sadık kaldığı Tudor Style diye bir stil varmış. Bunun da ne olduğunu çok pis pas attım. Yüksek mimarımız Berk Özkaya şu an açıklıyor. Ofisi de yakın olduğu için iyi Tabii, biliyor. bilir bunu. Aynen. Tabii. Tudor dediği aslında tamamen böyle beyaz ahşap, üstünde çok koyu ahşap desenli şeritler var. Görseniz kesin tanırsınız. Yani aslında böyle daha İsviçre'deki ya da Alplerdeki şalelerin havasını veren böyle beyaz, üstünde koyu bu renk ahşap yapılar. Genelde Tudor dönemi. İşte Tudor buranın aslında beylik dönemi gibi bir şey yani. Onu da Birleşme yapmalarının dönemi. sebebi hani eskiye olan bir özlem demeyeyim de hani eski yapıyı, dokuyu koruma şeyi olmuş adamın yani. Yeniden yapalım bizdeki gibi bir yeri restore ediyorlar, pimapen takıyorlar ya, öyle bir şey değil. Hakikaten şu anda şurası filmlerden çıkmış bir gibi, sahne gibi. ChatGPT'ye dayanarak ne kadar doğru tabii ki emin değilim. İçerideki bar, şu bar, dikkat ettiniz bilmiyorum ama bayağı uzun. Ve en uzunmuş. Londra'daki ya da İngiltere'de emin değilim. Allah Allah. İngiltere'deki En uzun. en uzun barmış. Harbiden kadar? de uzun yani. Kaç metre? Var mı? Bir tahmin gelsin. Tahminler gelsin. Bir tahmin Cevabı gelsin. yok ama tahminler gelsin. Mantıklı. Ben hiç görmedim. Kopya çekme. Buraya Bence- baraj kurulur 9-15 gibi bir şey. 9-15. 9-15. 9-15. Oğlum o baraj uzunluğu değil. Ben onu diyorum, tam çok frik yapmıştım da o yüzden. Bence 12 metre var. Şöyle gel. Şöyle gel artık. Abi Sen göremiyorum. ben göremiyorum ama Salla. ben Allah. göremiyorum. Ben de 14 diyorum ya. 14. En Ben uzun 14. diyoruz abi. En uzun dediğin için ben de sen 9-15 dediğin için 9-16 diyeyim bana. Ege tarzı bir Ege tahmin tarzı, oldu bak. aynen. Ege tarzı. Stratejik. Cevabı yok. Cevabı Cevabı- buraya gelir. Aynen Kim bulunca kazandığını yazarız. aşağı yazarsınız. Metre getirmedin mi oğlum? Metreyle Deli gibi barı mı ölçeceksin? bir saniye deyip Sorry bey. Oğlum aslında iPhone'la ölçeriz lan. ölçeriz. Şey, Ama şuradan bir yerden başlatıp bir ya yerden da bitiriyor abi ya. barın yanına Emre'yi yatıralım. 1.85 çarpı artı 1.80. sonra 4,5 Emre ediyormuş. Beni katlaya katlaya. Tamam bu yollarla bulmaya çalışacağız. Tamam. Aynen. Bir de eğer videonun bu zamana kadarki olan kısmını beğendiyseniz bir like ve beğeninizi rica ederiz. Beğeninizi rica ederiz. Çok zor bir kelime ya. Beğeninizi. Beğeniniz. Yani beğeniniz lütfen. Biralardan bahsedelim mi buranın? Biralardan bahsedelim. Burası Çok yine kısaca. Samuel Smith. Evet. Cheshire'daki gibi. Samuel Smith pub'ı. Samuel Smith harici hiçbir ürün yok. Bunun da sahibi Samuel Smith. Sadece Aynen. bira tedariği yapmıyor. Pub'ın otomatik olarak sahibi. Bunu çok fazla detaylandırmayalım çünkü diğerinde bayağı uzun anlatmıştık, insanları sıkmak olmasın, ama Sam Smith var burası. Ben bu Kısaca. arada bilmediğim için soruyorum. Mekan da mı onların şey olarak? İşletmesi artı. Toprak sahibi. İşletme mi? Her Toprak sahibi. mekan Oğlum. sahibi. Adamlar ya abi niye zorluyorsun ya? Bırak Toprak versin sahibi bir de değil. birader.
Toprak sahibi olamaz zaten. Toprak de. sahibi- Olabilir, kral. olabilir. Bazılarında freehold oluyor. Freeholdsa eğer Ama burada zor ya. Bu kadar biraz şehir zor, evet. içinde Ama zor. yani toprak sahibi dediğim, atıyorum lisans anlaşması 900 yıllık ya da lease anlaşması bilmem ne kadar yıllık. Neyse 10 bin yıl Guinness kiralamışlardı ya. Bizim Guinness Yok. muhabbeti gibi. 9 bin yıl mı 10 Kaç bin yıl mı? paraydı lan unuttum. 45 pound. 45 biri pound. 45 biri 150 öyle bir şeydi. Satın almasıyla kiralamış öyle bir şeydi. Ne Aynen. içiyorsunuz? Ne içiyorum ben? Sam Smith'in Extra Stout, yani bizim bildiğimiz Guinness'e yakın. Çok affedersiniz, siyah bölüyorum. Yani senin ne içtiğin çok önemli değil de sen ne içiyorsun? Ben de yine Samuel Smith'in Sam's Brown Ale diye bir şeyini içiyorum. En önemli özelliği alkol free olması. Niye alkol free? Dry January herhalde. Dry January diye bir muhabbet var. Aynen. Bunun muhabbeti de aslında adı üstünde biraz. Aralıkta yediğin hurmalar Ocak'ta, yetiyor, evet. aynen. Aralıkta malum Christmas, işte tatil sezonu, herkes yiyor, içiyor, biraz içkilere abanılıyor. Ocak'ta da bunun arkasında duran Alcohol Change diye bir tane STK, sivil toplum kuruluşu. Hani aynen onların bir kampanyası aslında. Benim hiç haberim yok mesela. January'de alkolü içmeme ve biraz daha sağlıklı yaşama kampanyası aslında. İşte ben de onu uygulamaya çalışıyorum. Bu zamana kadar bir tane Yager şatım var. geçen hafta sonunda. Afiyet Onun olsun haricinde kardeşim. alkol free takılıyorum. Alkol free biraları da tatmak için güzel bir fırsat oldu. Aynen. Bayağı çeşit var yani. Ben bu kadar olduğunu hiç bilmiyordum. Ben bu senin içtiğini tattım, bayağı hani alkollü deseler Evet. inanırım Bakın. tat olarak. İçtiğim bence şu ana kadar en güzellerden. Tadı güzel. Güzel güzel. İyi bence. 0.0 alkol değil yani. Hı. Böyle bir numarası var bunların hepsi. değil Evet, mi? 0.0 değil, bu 0.4. 0.4 alkol. Zaten aynen alkol free yazan, alkolsüz yazan tüm içkilerin, tüm biraların içinde illaki bir eser miktarda alkol oluyor ama bu kana karışmadığı veya göz ardı edilebildiği için alkol free diye geçiyor. Meyvede bile fermantasyon sonrası olduğu için aslında aynı konsept. Elma yesen, üzüm yesen midede bir şekilde fermente Sanırım oluyor. Boza. tam şeyinden emin değilim ama Boza'da da varmış. bu alkolsüz biranın öncüsü Lucky Saint. Yani tamamen her zaman onların alkollü birası yok zaten. Sadece alkolsüz bira üretiyorlar. Bir tane reklamları var. Belki metroda görmüşsünüz. Gördüğüm. Aa, Drink Aa Religious. gördüm, Aynen. gördüm. Ama aslında inanılmaz o bir iki reklam. taraftan birden. Evet. O O iki anlama da geliyor o biliyorsun değil mi? yaptığı reklam 0.0 alkol diye yapıyor. O yüzden hani Mesela religious miktarda şeylere da de yok. uygun diyor ya. Ama ne kadar doğrudur Ama bilmiyorum. şöyle, Allah Allah. hayır abi, religiously'nin bir de karşılığı var ya hani böyle burada religiously dediklerinde böyle hani bir şey religiously yaptığında Abartarak. abartarak en iyi şekilde yapma olarak da kullanılıyor ya. Burada hem dini hem de aslında o Yani dedike olarak tabii sonsuz dedikasyonla yaptın mı mesela hani religiously çalıştım dedim mi abi böyle Çılgın ölümüne çalıştım gibi oluyor yani. Peki, Aslında o benziyor mu? güzel espri yapmışlar. Beğendim. ama responsibly'ye birazcık atıfta bulunmuyor ya. Oradan mesela copyright olmaz mı? Kanka yok Farklı ya ki. o başka konsept. Farklı Bu ki. bence Ama güzel bir aynı yolunu alanda ikisi de bulmuşlar. bira. Heineken değil miydiniz? Yüce ChatGPT'nin çıkardığı sonuca göre biraya limon dilimi koyma geleneği hangi amaçla başlamıştır? Hangi amaç? Amaçla. Güzel soru. Kanka mariachi Güzel. şeysine geleneği ben Sivrisinekleri uzak tutmak için, Ya ben biranın ekşi tadını bastırmak için, görsel olarak daha çekici hale getirmek için. 2. Herhalde sinektir. ben de Sinek değil de sinek sinek çeker lan limon şeker. ben aslında şeyden biliyorum. Yani şişe birayla yapıyor. konmaz. Buraya koyduğu için sanki şişeye girişini kapatıyor gibi. Sinekleri engellemek. Ama ben de onu derim. Doğru. Sinekleri uzak tutmak için. Doğru mu? Bence sinek gelir lan şekere. Peki gelebiliyor mu zaten yani kokusuyla ve esansıyla mı uzak tutuyor yoksa Berk'in dediği gibi mi? Yok onu yazmıyor. Yani ben her bir cevaba bir tane açıklama vermesini istedim. Doğru cevabı biraz açıklamasına. Limon sinekleri uzak tutmak için kullanılırdı. Daha sonra alışkanlık haline geldi. diyor. Mükemmel bir cevapmış. Abi burada bir de ya Batu başta da bahsetti. Aslında işte Tudor dönemine ait bir yapı var. Ama içeride inanılmaz farklı dönemlere ait eşyalar var. Bir tanesi şurada gördüğüm tam karşımda şömine. Bayağı büyük bir şömine. Burası da sanırım Cheshire Cheese'deki gibi. Doğalgaz yok. Sadece bu sobayla ısınıyor. Ve enteresan şekilde sobanın bacası yok. O zamandan yapmışlar. Nasıl yok? Ya bayağı yok bacası. Altındaki işte. delikten, aynen altındaki delikten bir şekilde sokağa ve yandaki havalandırmalara verilen bir sistem kurulmuş. Biz de yeni keşfediyoruz şu anda. Nerede ne var? Evet gerçekten.
Güzelmiş. Aslında girdim ben, sola döndüm gibi bir şey yaptım ya. Aşağı Girdim. Evet, Alt buraya kata. sizi bulmak için ya burada. Hani direkt herkes aynı yerde değil. Bir odacık daha, bir yer daha var. Şurada bir oturma holu daha var. Burası ana hol. Bir de alt kat var yanılmıyorsam. Aşağı katı var aynen. Yine şu an içinde bulunduğumuz Snack. snug, boot neyse işte bu yarı kapalı alan. Kabin. Kabin. Kabin doğru aynen. Yani bununla ilgili aslında grup Rivayet içinde, çok. aynen video öncesinde grup içinde bir tartışma oldu. Şimdi bu tartışmayı buraya taşıyoruz. Hadi bakalım. Bu herkes kendince bir araştırma yaptı. Buradaki bu snuglar yani bu kabinler ne için kullanılırmış? Benim gördüğümde burası adliye saraylarına yakın olduğu için avukatlar burada müvekkilleriyle özel konularını buralarda konuşurlarmış. Ama arkadaşlar farklı fikirler. Benim bildiğimde sadece burası hani private bir booth olabilmesi yani. Dışarıda şu anda dediğim gibi belki de burada 100 kişi vardır ama biz dördümüz burada oturuyoruz ve İngiltere'de masaya dahil olma kültürü çok vardır. Büyük bir masada oturduğumuz özellikle pub'da birileri dahil olabilir ama buraya dahil olamaz. Ya kural yok ama yani adam muaşeret kuralı olarak buraya dahil olmuyorlar. Biz burada özel bir şekilde oturup şey yapabiliyoruz, içebiliyoruz. Onun için yapılmış diye biliyorum. Mahremiyet sağlamak için aslında. Aynen yani sen buranın kapısı yok ama burada daha özel şeyler konuşabiliyorsun ve hani arkadaşlarına daha evdeymiş gibi oturabiliyorsun. Onu sağlıyor. Benim de biraz onu destekleyici. Yani zamanında publara daha erkek yoğun, kadın ve aileler o kadar gelmiyormuş. Bu kabinlerde hani biraz daha hani yine mahremiyet sağlasın maksadıyla kullanılıyormuş. Haremlik selamlık. Bir tek Emre'ninki biraz daha Benim, farklı oldu. benim bulduğum birazcık daha farklıydı. Kendi de istediği şeyi anlatıyor anladığım kadarıyla. Anlatıyor. Hayır, hiç alakası yok. Aynen. Haşa, Son tarih haşa. gücü. Hayır, haşa. Abi şöyle, benim de bulduğum aslında burası tüccarlar ve avukatların geldiği bir mekanmış. 1900'lerde özellikle. Ve Amerika'da o sırada sigara ile alakalı yasaklamalar gelmiş. Bu bizim Türkiye'de 2010'larda falan gelen içeride içme yasağı gibi şeyler. Ve aslında bu mekanlarda o sırada İngiltere'ye gelmemiş bu kural ve o sırada burası aslında sigara içme alanıymış diye gördüm ben araştırmalarımda. Artık bilenler yorumlara bekliyoruz. Zamanında uçaklarda bile şey içilmiyor mu sigara? Amerika'da değil, her yerde. Her yerde. Uçaklarda mı ben Bu hatırlamıyorum. Otobüslerde, bahsettiğimiz uçaklarda. Birinci Dünya Savaşı sonrası. Ne Sonrası. olduğunu, sonrası. Abi ondan sonra ne olduğunu bilemezsin ki. Orada böyle bir şey çıkartmışlardı. Buraya da tüccarlar geliyor ya. Gelsin burada Büyük buhran takılsın. zamanı falan diyeceğim ama onu da geçmiş. O da değil. Enteresan. Böyle 4 farklı fikir var. Yani çoğu benziyor. Emre'ninki biraz farklı. Hani hangisi mantıklı geliyor bilmiyorum. Ama muhtemelen hepsinden bir parça vardır diye düşünüyorum. Yani. Tabii. Biz de bu kurala uysak mı yani sigara odasındayız? Ne yapsak? Aslında sana ilk başta dediğim şey oydu hani. Kendi istediğini anlatıyor dediğim hani bu oda sigarayla odası olsa da şurada içsek de. Değil mi? Barın üstünde fıçılar var abi. Fıçılar da Sam Smith'in muhtemelen getirdiği zamanında hep buraya servis ettiği farklı türde biraların ayrı ayrı depolandığı yerler. Muhtemelen mahzenleri var ama aynı zamanda barın arkasında da bu şeyleri fıçılarla biraları depoluyorlar. Bugün bile kullanıldığı iddia ediliyor ama biz bugün hani öyle bir şey göremedik ve hatta sen diyorsun ki hiç bunlar kullanılmadı. Hiç abi. Ben de öyle biliyorum. Hiç Kesin. abi. Hiç her zaman dekorasyon olarak koymuşlar oraya. Hiçbir zaman onlar gerçek fıçı niteliğini taşımamış. de döverler. Abi burası sadece dekorasyon değil, burasının bir işlevi var. Burayı boot yapmış, dışarısını dekore etmiş. Buranın bir işlevi var. Ama o işlevsiz bir şeyi oraya tek başına koyduk. Ha bugün yoktur. O kesin. Kanka kardeşliğimiz sürsün ama katılmıyorum. ya. Hadi. Agree to disagree. Aynen abi kesinlikle ya. Bana da çıkartan ChatGPT'nin şöyle bir sorusu var mesela. City of York'taki bakır fıçılar, bilmiyorum bakır mı bu Bakır arada değil ama bence. Yok. Kask ya. Kask. Bakır değil. o zaman soru patladı. Şu an bakır olabilir ama zamanında değilmiş. Sorunun devamı şöyle. Bakır fıçılar ilk olarak hangi yüzyıldan ilham alınarak dekorasyon için tasarlandı? 16. yüzyıl, 18. 20. yüzyıl Okey. diye şeyler. Yani vallahi bilmiyorum. Evet, bu konuda yani eskiden dediği gibi yani çok o kadar aşırı dekorasyona kullanılacakları ben de sanmıyorum. Şu an %100 kullanılıyor zaten. Güzel ayrışıyoruz. Hoşuma Evet gidiyor. evet keyifli. O zaman bu ayrışmaya bir Evet ya ayrışmaya. Abi helal olsun ve afiyet olsun yani. O zaman afiyet olsun size yani. karşılıklı birbirimizi takip de ediyoruz. O da bizim takipçimiz, biz de onun takipçisiyiz her zaman. Teoman abiye de buradan bir cheers yapalım. Evet maalesef bitti. Saygısızlık yapmak istemem.
Buraları keseceğiz Cheers'ı zaten. kesersin abi. Bir İngiliz pub'ında birasına buz isteyen birine hangi tepki verilmesi en olasıdır? Bence de. Barmen şaşırır ve reddeder. İstediğini verir ama diğer müşteriler garipser. Hiçbir şey olmamış gibi devam eder. Bence hiçbir şey olmamış Hiçbir gibi şey devam eder. olmamış gibi devam eder kanka. Net. İstediğini verir ama garipser. Anlamamış gibi Doğru yapar. cevap Batu. İstediğini verir ama diğer müşteriler garipser. Şurada duruyorsun, yanında biri bardan buzlu bira istese biz burada Kanka, Bence bunu gideriz deneyebiliriz. kanka. Ben gidip anlatırım ya. Emre bir al. Bir de buz isteyelim. İçine isteyeyim ya. Direkt tepesine koy diyeyim. yanına mı içine mi? Bence içine. Böyle şey mi Ay, kanka? içine. Andurax yani. Hani. Aynen. Direkt. Ünlü insanlardan gelenler olmuş mu buraya? Dylan Thomas Galli bir şair. Hatta şunu da gördüm. En sevdiğin şiiri ne? En sevdiğim şiiri Ölürüm Gallerim. Dilin tamiz. Daha bilindik var ya. Burada birisi Batu sevmez pek. Aynen. Pek politik yaklaşmıyoruz bu konuya. Karl Marx gelmiş. Karl Marx gelmiş ya. Karl Marx'ın mezarı nerede bu arada biliyorsunuz? Hampstead'da. Aa doğru. Evet. Aynen. Oradaki mezarlıkta. Ben gittim. Biliyorum. Hadi mezarlığa Orada gidiyoruz. bayağı Bugün şeyler Karl var. Marx'ı. Ünlü insanlar var. Şu mesela Otostopçu'nun Galaxy rehberini yazan Douglas Adams. Onun da mezarı orada. Birkaç Marx'ın birileri daha var. Şeyi de var. Blue Plague şeyi. Burada oturduğu evin, yani eğer ünlü biri bir evde oturduysa işte bu ünlü kişi şu tarihler arasında burada yaşadı diye her eve şey asıyorlar. Sanırım yanlış bilmiyorsam yine aşağılarda Holborn'dan Oxford Street'e giderken oralarda bir yerde evi var. Adamlar her şeyi Ruhu maddiyata şad çevirmeyi olsun ya. başarmış. Gerçi- Ruhu şad olsun. Maddiyat yapmıyor, bir şey kazanmıyor. Sadece evin dışında şey var, evin içini gezdiriyor. Ya muhtemelen orayı kiralarken, satarken falan Muhtemelen. bile bilmem ne oturmuştur falan yapıyordu. Yani. Şey mi yazıyor? Karl Marx'tan 2+1 mi yazıyor? Temiz Temiz bulur. Ama kanka sosyalist olduğu için ucuza veriyor. O zaman bu soruyu atladım aslında o tarih zamanında bahsederken. Ortaçağ İngiltere'sinde publar neden aynı zamanda postane olarak kullanılırdı? Belli ki postane olarak kullanılıyormuş. Ben bilmiyordum ama. Publar her şey olarak kullanılıyor. Ben bunu bilmiyordum ya. Ya, Nedenmiş? Seçenek verebilirim istiyorsanız. Ver, Ama ver. tahmin varsa direkt alalım. mahalle kıraathanesi, barmen buradaki ulak gibi, hani ben barmene veriyorum, barmen sana veriyor da pub sahibi falan öyle bir şeydir gibi geliyor. Ya da çok fazla ticaret oluyor şeylerde. Uğruyor, sen nereye gidiyorsun abi? Ne bileyim, Doncaster'a gidiyorum. Doncaster'a 3 paket var. Hayır oğlum. Konu o değil ya. Hayır, işte- Burası postane olarak Tamam, da aynen. işlevi Ya var. şöyle Öyle bak düşün. işte, diyor ki, Anladım, post anladım. ofisi yani. Tamam anladım. Pub sahibi, postane, pub'a çok fazla sayıda gelen insan var. Mesela sen geldin, pub'u paketi bıraktım, ben geldim. Yolculuk Ha, nereye? anladım. Doncaster'a, hemşerim 2 tane şey var. Bunu alıp götürür müsün? Bu Götürürüm postane falan değil filan. ya yani. Öyle Postane, iş mi? postanenin çıkış noktası gibi bir şey. Tamam yani. O zaman bu 16 mantıktan yüzyılda. burası her şey olarak mesela terzi olarak da kullanılabilir. Atıyorum gazeteci olarak da kullanılır. Ki zaten öyle kullanılır. Public House. Pub, aynen. Adı Public House yani. Evet güzel yani Böyle- tahmin ama değil. Ben de Şıklar benzer ne bir ya? İnsanlar köyde en çok pub'a uğradığı için. B. Pub sahipleri devlet görevlisi olduğu için aynı zamanda. C. de posta taşımak için fıçı arabaları kullanıldığı için. C çok bağırıyor ya. Ben de C derim ama A diye B isim verdim diyoruz C. ya. Ama cevap insanlar köyde en çok pub'a uğradığı içinmiş. olmaz abi bu. O zaman köy Aynen. içinde Hayır, o zaman merak o zaman sadece köy içindeki bir postane olur. Yani köyden A evinden B evine gider. İnsanlar Metropol yok ki o devirde zaten. Yani köy var. insanlar köyde şey var. Başka köye nasıl yollayacağım ben? Oğlum postane ya postanenin Postane kendi işte. şeyi var. Düşün atı var gidiyor buradan. Topluyor şeyleri. Ama mesela şöyle ben Emesin örekesinde bir yere istediğim zaman oraya gideceksin. onu diyorum. Buradan Nüfus York'a kaç gidecek ya? mesela. Nüfus kaç abi? Gider niye gitmesin? Sen Bilmiyorum da. aynı mantık abi. Hayır, o zaman- Post ofis o zaman sen nedir? diyorsun Ne ki- işini almak Express Delivery 5 pound fazla veriyorsun direkt götürüyor. Oraya 2 beygir takıyorlar. 2 tane at takıyorlar. Hızlı gidiyor. Hayır. O senin dediğinde pub'ın bir şekilde oraya gidiyor olması. Pub sahibi. Onda da yani pub ne bileyim varilleri, şeyleri, fıçıları vesaireyi taşıyor olması lazım yani. C şıkkının da dahil oluyor olması lazım yani. Pub sahibi değil mi? Pub sahibi de muhtemelen marabası falan şey O zaman yapıyor. ben dedim bunu zaten, bana güldünüz az önce. Hayır abi şöyle düşün ya. Burası pub ya. Evet. Bir tane odasının postane olduğunu düşün. Tamam. Postanenin görevlisi belki ayrı. Kurum öyle mi? ağı ayrı. Anladım. Hani Ha, postane herkes orası yani. geliyor, burada bu da Soruyu dursun. yanlış anladım. Evet, ya ben pub'da bir pub postane olarak da kullanılıyor pubların aslında aynı zamanda. postacılık işini yaptığını diye
diye düşünüyorum. Hayır, Niye? havyar postacılık işi yapmıyor. Ben de öyle anladım bu arada. İyi, burada hatalı sensin. Ya Ege Kusura git bakma. ya. Biraz chat, biraz Ege. Neyse. Soru iptal, Ya soru bu iptal arada kanka. bilginin soru bence iptal. doğruluğu olmayabilir yani. Hani Ama çok ChatGPT. mantıklı geliyor. Ama bana makul geliyor. Ya o zaman biralar da bitti. Bence anlatacaklarımız da bitti gibi. Peki Her videoda daha çok. Peki daha şimdi Cheshire Cheese'e gittik. Oraya en eski pub dedik aslında. En eski pub değil. Malum burası var. Buradan da daha eskisine gider miyiz? Gideriz. En azından gideriz. deneriz. Londra'da en azından 3-4 tane daha var bundan eski ya da bununla çok kafa kafaya olan. Ama asıl Londra dışında bir yerde var. 1050 mi 1100'den beri mi kalma yani. Tabii Yok, ki bina yok. oradan, tabii ki bina oradan kalma değil de aynı Zamanında kullanılmış. aynı o- arsada pub var yani. Abi Galler'de falan da var öyle. Kanka şeyde de vardır muhtemelen. Edinburgh'da falan da vardır yani. Oralarda o kadar olmayabilir. Bence varsa yine bu civarlardadır. Evet. En eski. Öyle mi? O Çünkü bizde olduğunu ilk düşünsene yerleşimler ya. burada. Kahvehaneleri, kıraathaneleri falan mesela şey yaptığımız Osmanlı'dan kalan kıraathane diye var mı öyle bir şey mesela? Hiç Ama duydun mu? kıraathanenin değeri kalmadığı için öyle bir. Ya kahvehane Olsa- de ne bileyim. Hani biz gitmiyoruz da giden vardır. Ki ben gidiyordum yani. Şu an İngiltere'nin en eskisini aradığımız, bunu bir seri gibi yapalım hani böyle. En Evet. eskisini aradığımız şeye doğru gidelim. Bir sonraki seride görüşürüz. Bir sonraki daha eski. Bir sonraki daha eski pub'da görüşürüz. İzlediğiniz için teşekkürler. Cheers. Evet, cheers. Boş bardağa cheers. Aynen. Boş bardakta bir gün dolar. Şimdi dolmaya gidiyor.